Kalaşlar, Afganistan'ın eski adıyla Kafiristan bölgesi, yeni adıyla Nuristan vilayeti ve Hindukuş dağlarında yer alan Pakistan'ın Hayber Pakhtunhva eyaletinin denizden 3000 metre yüksek yerlerinde yaşayan Hintaryan kökenli yerli bir halktır. Kalaşlar, Kürt, Türk, Peştun ya da Fars değillerdir. Kendilerine has inanç ve özellikleri olan apayrı bir halktır. Bu halk, Hintaryan kolunun Dardik ailesinden Kalaşa dilini konuşurlar. Kalaşların kendilerine has inançları ve yaşam biçimleri bulunmaktadır. 11. yüzyılda Gaznelilerin Kafiristan ve Nuristan'a yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar ile bu topraklar İslam dini ile tanıştı. Fakat Kalaşlar hiçbir dönem İslamiyet'i benimsemediler. Kalaşların ikamet ettiği bölgenin bitişindeki Afganistan'ın Nuristan ilinde yaşayan Nuristaniler bir zamanlar Kalaşlarla aynı dine mensuptular. Kalaşların aksine Nuristanilerin 19. yüzyılda İslamiyet'i benimsemesine rağmen bazı deliller insanların eski geleneklerini sürdürmeye devam ettirdiklerini göstermektedir. Nuristan bölgesinin nüfusunun azalmasıyla çevreden bu bölgeye diğer Afganistan halkların göç akını olmuştur. Bu bölgede kalan yerliler gelen akıncılarla zamanla kaynaşmıştır. Yaşadıkları topraklar 1339 yılında Timur'un istilaları ile talan edildi. Kalaşlar kendi kültürel yapılarını ve geleneklerini korumuştur. Dilbilimci Richard Strand göre, Kalaş adı belirsiz bir zamanda Çitral halkı tarafından kabul görmüştür. Kalaşların kültürü benzersizdir ve özgündür. Kültürleri onları çevreleyen farklı etnik gruplardan tamamıyla ayrıdır. Kalaşlar, çok tanrılı bir anlayışa inanan bir halktır. Doğa, Kalaşların günlük hayatlarında oldukça önemli ve manevi bir role sahiptir. Dini geleneklerinin bir parçası olarak, Üç Kalaş Vadisi'nin bol kaynaklarına şükretmek için kurbanlar kesilir ve festivaller organize edilir. Kimi araştırmacılar, Kalaşların Büyük İskender'in askerlerinin torunları olduğunu belirtilir, fakat bu görüşü kanıtlayacak deliller elde yoktur. Kalaşlar kendilerine has kültürleri ve antik Persleri hatırlatmaları dolayısıyla antropologların ilgisini çekmektedir. Kalaşajmın olarak da bilinen Kalaş dili, çoğu dilbilimciye göre Hintaryan dillerinin Dardic grubunun bir üyesidir. En yakın akrabası komşu Kovar dilidir. Çitral Altu grubun, Kovar dili haricindeki tek üyesidir. Norveç dilbilimci Georg Morgenstern'e göre, Kalaş dili bağımsız bir dil değildir ve Kovar dilinin bir lehçesidir. Fakat bu görüşünde ispatlanmaya muhtaç olduğu açıktır. Kalaşlar etnik özelliklerine sıkı sıkıya bağlı bir halktır. Farklı bir dine geçen Kalaşlı artık öbür Kalaşlar arasında barınamaz. Çünkü Kalaşlılar esasen kendi özbenliklerine sıkı sıkıya bağlı bir halktır. Kalaş kadınlarının çoğunlukla deniz kabukları ile işlemeli uzun siyah giysileri bulunur. Bundan dolayı bölgede kara kafir olarak bilinirler. Erkekler Pakistan şalvarı giyerler. Çocuklar ise 4 yaşından itibaren yetişkin giyim şeklinin küçük sürümlerini giyerler. Çevredeki Pakistan kültürünün aksine Kalaşlar erkek ve kadın arasındaki ilişkilerde katı bir tutum içinde olmazlar. Kalaş inancında adet gören kız ve kadınlar saflıklarını yeniden kazanana kadar, Başaleni denen köy içinde bulunan binalarda kalırlar. Başaleni'de çocuğunu doğuran kadın bir saflık ritüeliyle yeniden kocasının yanına döner. Çok tanrılı dinin egemen olduğu Kalaş halkı 12 peygambere inanmaktadır. Fakat bu peygamberler insan değil doğal olaylardır ve insan davranışlarıdır. Kalaş halkı, 4 mevsimin birer peygamber olduğuna inanmaktadır. Merhamet ve sevinç gibi insani davranışlar ve hisler de diğer peygamberleri oluşturmaktadır. Kalaşlar, sadece senede birkaç kere düzenledikleri festivallerde tapınaklarında ibadet ederler. Düzenledikleri festivaller genellikle mevsimsel olaylara ve ay takvimine göre düzenlenmektedir. En büyük Kalaş Festivali Aralık ayında düzenlenir. Aralık ayında yapılan bu festival, kışın gelişi onuruna yapılır. Bu festivalde kurbanlar kesilir, erkekler ve kadınlar dans ederek kutlama yaparlar. Kadınlar bu özel günlerde en güzel kıyafetlerini giyerler ve makyaj yaparlar. Ayrıca kadınlar giydikleri renkli kıyafetleriyle dikkat çekerler. Kalaş halkını Pakistanlıların genelinden ayıran bir diğer özellik açık tenli olmalarıdır ve kadınların giydikleri renkli kıyafetleridir.
Kalaş kadınları başlarına şuşuk tekke ismini verdikleri üstü açık renkli şapkalar giyerler, kabuklu canlılardan, ahşaptan ve taşlardan üretilmiş takılar takarlar. Kadınlar, saçlarını örmeden, şapkalarını takmadan, pirançüvi adını verdikleri işlemeli kıyafetleri ve patti dedikleri kuşaklarını giymeden dışarı çıkmazlar. Kalaş erkekleri ise Pakistan'ın geleneksel, kamiz adı verilen kıyafetlerini giyerler. Üzerine tüy takılı bir şapka da takmaktadırlar. Boynuz ve hayvansal yağlardan elde ettikleri sıvılarla makyaj yapan Kalaş kadınları bazı taşlardan ürettikleri tozlarla da yüzlerine parlak simler sürmektedirler. Kadınların toplumda erkekler kadar yer aldığı bu üç vadide akraba evliliği yasaktır. Erkek çocuklarına ergenliğe ulaşınca eş seçme hakkı verilse de boşanma hakkı tanınmamaktadır. Erkeklerin aksine kadınlara boşanma hakkı tanınmaktadır. Kalaşlarda, bir kadın evlenmek istediği kişiye evlilik teklif edebiliyor ve bunun için başlık parası ödemektedirler. Kalaşlar arasında uyuşturucu ve cinsellik serbesttir anlayışı, kafir olarak görülen kalaşlara yönelik bilinçli olarak yapılan bir karalama ve iftira faaliyetidir. Bu karalamalar ile Kalaş halkının inanç ve değer yargılarına saldırılmaktadır. Bu yüzden Kafiristan ve Nuristan bölgesinde sürekli baskı ve aşağılamaya maruz kalmaktadırlar. Kalaş halkı genellikle yerel Müslümanlar tarafından Kalaş kafirleri olarak anılmakta ve Kalaşlar, öldürme, tecavüz ve topraklarına el koyma olaylarına maruz kalmaktadırlar. Kalaşlara göre, zorla din değiştirmeler, soygunlar ve saldırılar onların kültürlerini ve inançlarını tehlikeye atmaktadır. Yerel Müslümanların bir kısmı tarafından Kalaşların mezar taşları tahrip edilmekte ve dinsel sunaklarındaki sembolik oyma atlar yok edilmektedir. Kalaşlarda, her inanç ve toplum gibi halk sağlığına azami derecede önem vermektedirler. Kalaşların 3 ana festivali Mayıs ortasındaki Çilamyoshi, sonbaharda Uçağı ve kış ortasındaki Çamos'tur. En önemli Kalaş Festivali kış gündönümünde yani 7-22 Aralık arasında yapılan, 2 hafta boyunca kutlanan Çamos'tur. Kalaş geleneksel müziği esas olarak genellikle yüksek perdeli flüt benzeri enstrümanlardan, şarkı söyleme, şiir, alkış ve davulların ritmik çalınmasından oluşur.